Vaktiyle insanlardan sürekli şikayet eden bir adam vardı. Nereye gitse kalbi daralır. Karşılaştığı her yüz onda başka bir huzursuzluk uyandırır. Kimi zaman öfkeye, kimi zaman kırgınlığa, kimi zaman da tarif edemediği bir sıkışmışlığa sürüklerdi. İçinden sürekli şu cümle geçerdi: ben iyi niyetliyim ama neden hep beni zorlayan insanlara denk geliyorum? Bir gün bu yükü artık taşıyamayıp bir mürşidin kapısını çaldı. Uzun uzun derdini anlattı. İnsanların hoyratlığından, anlayışsızlığından, kalbinin bu kadar çabuk incinmesinden yakındı. Mürşit onu dikkatle dinledi, sonra hiçbir şey söylemeden küçük bir ayna uzattı. Bunu yanında taşı dedi ve ne zaman birine karşı içinde ağır bir duygu kabarırsa önce bu aynaya bak. Adam bu tavsiyenin hikmetini anlayamadı ama yine de aldı. Günler geçti. Her gerildiğinde aynaya baktı. Fakat aynada yalnızca kendi yüzünü görüyordu. Bu durum onu daha da huzursuz etti. Çünkü dışarıdaki insanlara bakarken hissettiği o yoğun duygular aynaya baktığında bir türlü açıklanamıyordu. Sonunda tekrar mürşite döndü ve dedi ki, bu ayna bana hiçbir şey göstermiyor. Mürşit bu sefer gülümsedi ve şöyle dedi: hayır, bu ayna sana ilk defa hakikati gösteriyor. Çünkü sana ağır gelen her şey sende karşılığı olan bir yere dokunur. Sen bugüne kadar insanları seyrediyordun. Şimdi ise kendine bakmaya başlıyorsun. İnsan bu sözü ilk duyduğunda içten içe itiraz eder. Çünkü dışarıda gördüğü hatayı doğrudan kendine bağlamak ağır gelir. Fakat tasavvuf tam da bu noktada insanın alışık olmadığı bir derinlikte konuşur. İbn Arabi insanı alemin küçük bir nüshası olarak tarif ederken aslında şunu ima eder: dış dünyada karşılaştığın her şey iç dünyanda bir yankı bulabildiği ölçüde seni etkiler. Yani seni sarsan şey dışarıdaki varlığın kendisi değil, onun sende uyandırdığı karşılıktır. Bu yüzden hakikat dışarıyı düzeltmekle değil, içerideki o yankıyı tanımakla başlar. Modern psikolojide Carl Gustav Jung'ın gölge dediği şey de tam olarak budur. İnsan görmek istemediği yönlerini bilinç dışına iter. Fakat hayat o bastırılmış parçaları farklı insanlar, olaylar ve ilişkiler üzerinden tekrar tekrar karşısına çıkarır. Kişi çoğu zaman bunu kötü şans ya da yanlış insanlar olarak yorumlar. Oysa aslında karşılaştığı şey kendi iç dünyasının görünmeyen taraflarının dışa yansımasıdır. İmam Gazali de bu hakikati başka bir dille ifade eder. İnsan nefsini tanımak istiyorsa yalnızlıkta değil, insanların arasında tanır. Çünkü insanlarla olan her temas, kalbin derinliklerinde gizlenmiş hallerin ve nefsin perdeler ardında sakladığı sırların yavaş yavaş zuhur ettiği bir tecelli alanıdır. Sabır, sabırdan bahsederek değil, sabrı zorlayan biriyle karşılaşınca görünür hale gelir. Affedicilik güzel bir fikir olarak değil, kalbi inciten bir tecrübenin içinde imtihan edilir. Kibir ise çoğu zaman fark edilmez. Ta ki insanın kendini üstün hissettiği ya da tam tersine değersiz hissettiği bir durumla yüzleşene kadar. Abdülkadir Geylani ise bu hakikati daha keskin bir ifadeyle dile getirir. Kul, kendisine eziyet edeni değil, onu kendine göstereni tanır. Bu sözün derinliğinde şu vardır: hayatta karşına çıkan hiçbir insan yalnızca seni incitmek için orada değildir. Her biri sende saklı kalan bir yönü açığa çıkarmak için bir vesiledir. Bu yapılan her davranışı onaylamak değil, fakat yaşanan her karşılaşmayı bir içsel keşfin kapısı olarak görmektir. İşte bu yüzden yolculuk, tasavvufta sadece bir yerden bir yere gitmek olarak görülmez. Asıl yolculuk, insanın kendine doğru yaptığı harekettir. İnsan yer değiştirdiğinde aslında sadece şehir değiştirmez, alıştığı aynaları kaybeder. Kendini tanımladığı roller çözülür ve yeni karşılaşmaların içinde daha çıplak bir halde kalır. Bu çıplaklık çoğu zaman rahatsız edicidir.
Çünkü insan ilk defa kendisini savunmasız bir şekilde görür. Ve belki de en sarsıcı olan şudur. İnsan başkalarıyla ilgili kurduğu cümlelerin zamanla kendisiyle ilgili bir itirafa dönüştüğünü fark eder. Ben de kendi hayatımda bunu çok net gördüm. Farklı insanlarla, farklı hayatlarla, bana çok uzak gelen dünyalarla karşılaştıkça beni en çok zorlayan şeyin aslında onların varlığı değil, onların bende uyandırdığı duygular olduğunu fark ettim. Kimi zaman öfkemin sandığımdan daha derin olduğunu, kimi zaman kırılganlığımın düşündüğümden daha hassas olduğunu, kimi zaman da kendime yakıştırmadığım zaafların aslında içimde sessizce varlığını sürdürdüğünü gördüm. Ve yavaş yavaş şunu idrak ettim. Allah bana insanları göstermiyordu. Onların suretinde kendi nefsimin gizli kalmış hakikatlerini bana açıyordu. Ve ben her karşılaşmada kendi içimde tecelli eden hallere şahitlik ediyordum. Tasavvufta dünya çoğu zaman bir ayna metaforuyla anlatılır. Fakat bu aynaya bakanların çoğu orada hep başkalarını görür. Çok az insan o aynada kendi yüzünü seyretmeye cesaret eder. Oysa insanın gerçek yolculuğu dışarıyı değiştirmekten vazgeçip gördüğü her şeyin kendisinde neye karşılık geldiğini sormasıyla başlar. Ve o noktadan sonra sorular değişir. Bu insan bana neden böyle davrandı yerine bu karşılaşma bende neyi açığa çıkardı sorusu doğar. İşte bu soru insanı dış dünyadan koparmaz ama onu ilk defa kendi içine indirir. Ve belki de bütün yolculuğun özü şudur. İnsan karşılaştığı insanları tanıdığını zanneder. Oysa her karşılaşma onun kendine doğru atılmış bir adımıdır. Ve bu adımlar çoğaldıkça insan yavaş yavaş kendine yaklaşır. Ve belki de en sarsıcı hakikat şu ki, insan bu yolculukta kimseyi gerçekten tanımadığını, her karşılaşmanın aslında kendi içindeki bir perdeyi araladığını fark eder. Artık dışarıyı değiştirmeye çalışmaz. Kendine bakmaktan kaçmaz. Ve şunu kabul eder, hayat ona insanları değil, kendi hakikatini göstermektedir. Ve sen bugün kimi yargıladıysan, kimi anlamakta zorlandıysan, belki de en çok orada kendinle karşılaştın. Allah kalbimizi kendimize karşı körlükten korusun. Bize hakikati olduğu gibi görebilmeyi ve gördüğümüzle yüzleşecek cesareti nasip etsin. Bizi başkalarının hatasıyla değil, kendi nefsimizi tanımakla meşgul eylesin. Ve içimizdeki karanlığı fark ettiğimiz her anı ona daha da yaklaşmaya vesile kılsın. Hoşça kal. Kendinden kaçmamaya cesaret ettiğin yerde tekrar buluşalım.